Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Kartopi Angora Naturellux ile karşınızdayım. İpimin renk numarası 1873. Şöyle 1873. Tığım 4 numara 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Size daha önce anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde bu modelimizin kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz? Onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Siz bu modelimin kurulum videosunu izlemediyseniz linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bir zincir çekip dönüyorum. Şöyle sık iğne sırasındayım. Sık iğne örüyorum hanımlar. Şöyle tek tek trabzanlarımın tepesine batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir. Buradaki zincirin altından geliyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şuraya kadar hanımlar, buraya gelince kol altı kesimi yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Onu sizinle beraber oraya gelince beraber yapacağız. Evet hanımlar, şöyle bir modelim kaldı. Şöyle modelimizin yuvasını yaptık. Bir zincir yuvası yaptık. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekip şöyle modelimin içine atıyorum. Sık iğne. Ben bir tane model kol altı yapacağım. Siz şöyle iki tane yapabilirsiniz. Ben küçük bir parçada yaptığım için şöyle bir tane model yapıyorum. Şimdi buraya zincirin içine tekrar batıyorum. Sık iğne. Şöyle 3 tane sık iğne. Yaptığımız yaprağın tepesine batıyorum. Sık iğne. Zincirin içine girdim. 1 2 3 tane sık iğne. Yaprağın içine batıyorum. Sık iğne. Zincirin içine 3 tane şöyle sık iğne örüyoruz. Burası bizim kol altı oyuntusu oluyor hanımlar. Zincirin içine battım. 1 2 şöyle zincire batıyorum. 3 tane sık iğne de buraya. Şimdi burada ipimi koparacağım hanımlar. Şöyle bir zincir çekip ipimi koparıp bu şekilde, bakın bu bizim sağ kol altı oluyor. Solu yaptığınız zaman zaten burada olacağı için önünüzde önce sık iğnelerinizi yaparsınız ve sonra devam edersiniz. Modelinizi örerseniz geldiğinizde başa gelmeyeceksiniz. İp koparmaya gerek yok. Ama burada ipimizi koparıp şöyle bir sıkılaştırma. Buradaki zincirin içine batacağım. Şöyle ipi içine alıyorum. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Modelimi örüyorum. Dediğim gibi model anlatımı yapmıyorum hanımlar. Burada herhangi işlemimiz kalmadı. Burada yaptığımız gibi burada da kenarı bu şekilde zincirle devam edeceğiz. Şu sık iğne olan yerde bizim kol altı oyuntumuz olmuş olacak hanımlar. Bu şekilde. Şöyle ön yüzünden göstereyim. Ben şimdi devam edeyim. Yakaya gelince beraber yaka kesimine başlayacağız. Evet hanımlar. Şimdi yaka bölümüne geldik. Modelimizi kuracağız. İpimi doladım. Şöyle yuvanın içine battım. 1 2 şöyle 3 tane trabzan örüyorum. Bakın 1 2 3 4 5 tane trabzan olması gerekirken 3'e indiriyorum. 1 2 zincir. Bunu atlayıp şöyle batıyorum. Buraya da 2 zincir çekiyorum ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. 3 zincir değil 2 zincir. Çünkü kesime başladım hanımlar. Hem modelimi küçülttüm hem de bir zincir eksilttim. Şöyle daha içe doğru gelmesi için. Bir, iki, üç zincir ve dönüyoruz. Kol altında artık herhangi bir işlemimiz yok. Yaka kesimiyle devam edeceğiz.
Şimdi burada yapmamız gereken zincir çekmek. Ben zincir çekmeyeceğim. İpimi dolayacağım. Bakın buradaki modelin tepesine batıyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. Bir kapattım. 1 2 zincir. Hemen diğerine batıyorum. 1 2 3. Bakın hanımlar. 2 tane. Bakın 1 2 3 4. Burada 1 2 tane yaprağımız olmuş oldu. İpimi doluyorum. Diğer modele geçiyorum. Ve normal bir şekilde modelimi örüyorum. Şimdi bunu şöyle kol altına kadar örmeye devam edeceğim hanımlar. Kol altında nasıl döneceğimi size göstereceğim buraya gelince. Şimdi oraya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, şöyle kol altına geldim. Burada bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki zincirin içine batıyorum. Şöyle 1 2 3 seferde çekiyorum. Şöyle kenar trabzanı yapıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Şu boşluğa batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 zincir, aynı yere batıyorum. Modelin yuvasını yapıyorum. Bu şekilde artık burada işlemimiz yok. Burada yaptığımız gibi burada örmeye devam edeceğiz. Şimdi öreceğiz yakaya gelene kadar. Yakaya gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, geldim yakaya. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın şu iki tane yaprağımız var. Ortasına batıyorum, sık iğne. Bir zincir çekiyorum. 2 zincir. Bakın trabzanların sık iğne sırasındayız. Trabzanların tepesine batıyorum. Sık iğne olarak şöyle devam ediyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz. Dibindekine değil, bir sonrakine battım. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Trabzanlarımı ördüm. Burada yapmamız gereken 1 2 zincir, 3 zincir çekmemiz. Ben 2 zincir çekeceğim hanımlar. Şuraya batıp şuraya batıyorum. Bir modelimiz bitmiş oluyor. 1 2 zincir. Hatta ben buraya 3 zincir yine çekmek istiyorum. Zaten modeli atlamış oluyoruz. Çok da şöyle basık olmasını istemiyorum. 2 zincir çekip yuvanın içine batıyorum. Modelimizi trabzanlarını yapıyoruz. Buraya eksiltme değil, 5 tane trabzan yapıyorum hanımlar. Zaten burada şu iki yaprağımızı atlayarak eksiltmeyi yaptık bu sırada. 1 2 3 4 5 2 zincir ve normal bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Burada herhangi bir işlemimiz yok zaten. Şöyle örüp döneceğiz. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet onlar, yakaya geldim. 1 2 yaprak ördüm. 1 2 3 şöyle 1 2 zincir, 1 2 3 hepsini bir kapattım. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Bakın şu aradaki zincirleri kesmiş olduk bu seferde.
Bir zincir ve dönüyoruz. Sık iğne sırasındayız. Şöyle tek tek batıp sık iğne öreceğim. Burada yapmamız gereken şöyle. Burada bu sırada kesim yapmayacağım hanımlar. Kesebileceğim bir şey yok şu anda. 1 2 3 zincir yuvanın içine atıyorum sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir yuvanın içine sık iğne. 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum, yuva oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir sık iğne. 5 zincir diğer yuvaya. Şimdi bu şekilde gidip döneceğiz. Buraya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Bakın yuvanın içine batıyorum. 1 zincir, 2 1 zincir, 3 tane trabzanımızı yaptık. Bak burada yaptığımız gibi hanımlar, 1 2 3 tane trabzanımızı yaptık. 1 2 zincir, buradaki zincire sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzan. Burada yaptığımız işlemin aynısını, hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. İlk yuvanın içine batıyorum. 1 2 3 hepsini bir kapattım. 1 2 zincir, hemen yandakine battım. 1 2 3 hepsini bir kapattım. Ve diğer modellerimi normal bir şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Yaprak sayısını burada yaptığımız gibi 2'ye indirdik. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 o şekilde. Şimdi örmeye devam edeyim. Kol altına geleyim, döneyim. Yakaya gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki yuvanın içine batıyorum, sık iğne. 1 2 3 zincir ve kenar pardon. 3 zincir ve sık iğne örüyorum. Sık iğne sırasındayız. Böylece kesimi de bitirmiş oldum. 1 2 modelimiz kaldı. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Bakın şöyle yakamı göstereyim size. Şimdi kesim olmadan 1 2 model öreceğim hanımlar. Daha şöyle yakamız ortaya çıkmış olacak, daha kendini gösterecek. Bir iki üç zincir, buradaki bakın zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. Kesimi bitirdim. 1 2 zincir ve tam modeli normal bir şekilde artık örmeye devam ediyorum. Bir zincir arada, pardon. Kesimimiz bitti artık. Kamera arkasında bir iki model daha öreyim. Şöyle düz bir şekilde, kesim olmadan. Bu şekilde daha güzel yakamız ortaya çıkmış olacak. Örüp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle göstereyim size yakamı. İki modeli yaka yaptık. Bir model kol altı. Dediğim gibi modelimiz her iki taraftan da kullanılabildiği için her iki tarafını da rahatlıkça kullanabilirsiniz. Modelimizin ön yüzü arka yüzü yok.
Yakamız da bu şekil. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.